Bu tünelin sonunda bir kapı var. Kapandığında bir daha açılmayacak. Ve Finlandiya'nın karşısında tuhaf bir soru var. O kapının üstüne bir uyarı mı bırakmalı? Yoksa yüzeyi sıradan bir araziye dönüştürüp dikkat çekecek hiçbir anıt dikmemeli mi? Çünkü 100.000 yıl sonra bugün konuştuğumuz dillerin hiçbiri anlaşılmayabilir. Semboller anlam değiştirebilir, devletler ortadan kalkabilir. Ve burayı kazmayın diyen dev bir anıt gelecekte tam tersini söyleyebilir. Burada bulunmaya değer bir şey var. Piramitler de böyle yağmalanmıştı. Peki Finlandiya 430 metre aşağıya ne gömüyor? Ve neden onu henüz yaşanmamış bir buzul çağının ağırlığına dayanacak şekilde tasarladı? Nükleer enerjinin çözülmesi en zor sorunlarından biri. Reaktörün içinde değil, reaktörden çıkarılan yakıtta başlıyor. Bir reaktörde yakıt kullanım ömrünü tamamladığında ortadan kaybolmuyor. Reaktörden çıkarıldıktan sonra bile yoğun ısı üretmeye ve ölümcül seviyede radyasyon yaymaya devam ediyor. Bu yüzden kullanılmış yakıt önce derin su havuzlarına indiriliyor. Su hem yakıtı soğutuyor hem de radyasyona karşı korunma sağlıyor. Yakıt yıllarca burada bekliyor. Yeterince soğuduğunda ise bazı ülkelerde kuru depolama varillerine alınarak santrallerin yakınındaki geçici tesislerde saklanıyor. Fakat bunların hiçbiri nihai çözüm değil. Hepsi zaman kazandırıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı verilerine göre 2019 sonuna kadar dünyadaki nükleer reaktörlerden 400.000 tonun üzerinde kullanılmış yakıt çıkarılmıştı. Bunun yaklaşık 2/3'ü hala ıslak ya da kuru depolarda bekliyordu. Yani insanlık 70 yılı aşkın süredir nükleer elektrik üretiyor. Fakat geride kalan yakıtı insan gözetimine ihtiyaç duymadan sonsuza yakın bir süre boyunca saklamak çok daha zor bir problem. Bugünkü geçici depolar güvenli olabilir ama çalışmaya devam etmeleri insan gerektiriyor. Birilerinin tesisi izlemesi, bakım yapması, güvenliği sağlaması ve bütçe ayırması gerekiyor. Peki o insanlar bir gün olmazsa, bir savaş çıkarsa, bir ekonomik çöküş yaşanırsa ya da yalnızca yeterince uzun bir zaman geçerse? İşte yıllardır aranan çözümün adı şu: İnsan müdahalesine ihtiyaç duymayan pasif bir depo. Kimse bakım yapmasa, hatta kimse orada ne olduğunu hatırlamasa bile güvenli kalabilecek bir yer. Ve bunu endüstriyel ölçekte gerçeğe en fazla yaklaştıran ilk ülke Finlandiya oldu. Batı Finlandiya kıyısında Baltık Denizi'ne uzanan Olkiluoto Adası. Ada seyrek yerleşimli ve büyük bölümü ormanlık. En yakın belediye merkezi Ourajoki. Nüfusu yaklaşık 9.000. Fakat burası tamamen ıssız bir ada değil. Aksine Finlandiya'nın en önemli enerji komplekslerinden biri burada bulunuyor. Adada 3 reaktörlü Olkiluoto nükleer santrali var. Bölgedeki insanların önemli bir kısmı ya santralde ya da nükleer atık yönetimiyle bağlantılı işlerde çalışıyor. Bu ayrıntı göründüğünden daha önemli. Çünkü dünyanın farklı ülkelerinde planlanan birçok nükleer atık projesi yalnızca mühendislik sorunları nedeniyle değil, yerel halkın karşı çıkması nedeniyle ilerleyemedi. Finlandiya'nın en büyük avantajı belki de yalnızca teknolojisi değildi. Projenin bölgede kabul görmesiydi. Ama Olkiluoto'nun seçilmesindeki asıl neden yüzeyde değil, yerin altında. Adanın altındaki kristalin ana kayanın bazı bölümleri yaklaşık 1 milyar 900 milyon yaşında. Dinozorlardan yaklaşık 1 milyar 700 milyon yıl daha eski. İnsan türünün tarihinden ise neredeyse akıl almayacak kadar önce oluştu. Ve dünyanın tektonik açıdan daha kararlı eski kaya kütlelerinden birinin parçası. İnşaat Haziran 2004'te başladı. Fakat ilk aşamada burası doğrudan bir nükleer atık deposu değildi. Yeraltı kaya karakterizasyon ve araştırma tesisi olarak inşa ediliyordu. Amaç tek bir soruyu cevaplamaktı. Bu kaya gerçekten uzun vadeli depolama için uygun mu? Yıllar boyunca karot örnekleri aldılar. Çatlakları haritaladılar. Yeraltı suyunun kayanın içinde hangi yönde ve ne kadar hızlı hareket ettiğini ölçtüler. Kayanın kimyasal yapısını ve gerilim altında nasıl davrandığını incelediler.
Ancak 11 yıl sonra Kasım 2015'te Finlandiya hükümeti nihai bertaraf tesisinin inşaat lisansını verdi. Bugün Onkalo'nun tünel sistemi yaklaşık 455 metre derinliğe kadar iniyor. Yakıtların yerleştirileceği bölüm ise yaklaşık 400 ile 430 metre arasında bulunuyor. Aşağıya kilometrelerce uzunluğunda spiral bir erişim tüneli ve 4 dikey şaft uzanıyor. Onkalo kelimesi Fince'de mağara, oyuk ya da boşluk anlamına geliyor. Fakat burası doğal bir mağara değil. İnsanlığın şimdiye kadar inşa ettiği en uzun ömürlü yapılardan biri olmak üzere tasarlanıyor. Peki, kullanılmış yakıt aşağı indirildiğinde tam olarak neyin içine konuyor? Cevap ilk olarak İsveç'te geliştirilen ve KBS-3 adı verilen bir yöntem. Finlandiya bu sistemi Onkilito'nun kaya ve yeraltı suyu koşullarına uyarladı. Mantığı oldukça basit. Tek bir bariyere güvenme. Bir bariyer zarar görürse diğerleri çalışmaya devam etsin. İlk savunma kullanılmış yakıtın kendi seramik yapısıyla başlıyor. Radyoaktif maddelerin büyük bölümü yakıt peletlerinin içinde bulunuyor. Yakıt demetleri daha sonra küresel grafitli dökme demirden üretilen kalın bir iç parçaya yerleştiriliyor. Bu parçanın birincil görevi mekanik dayanım sağlamak. Yani yeraltı basıncı yükselirse, çevresindeki bentonit şişerse ya da kaya hareket ederse, kapsülün ezilmesini önleyen temel parça bu. Dökme demir iç parçanın etrafını yaklaşık 5 santimetre kalınlığında oksijensiz bakır kaplıyor. Bakırın görevi korozyona karşı koruma sağlamak. Çünkü 430 metre derindeki oksijen açısından fakir ve kimyasal olarak indirgen ortamda bakırın son derece yavaş aşınması bekleniyor. Tamamlanmış bir kapsül yaklaşık 5 metre uzunluğunda. Yakıt doldurulduğunda ağırlığı kapsül tipine göre yaklaşık 25 tona yaklaşabiliyor. Fakat bütün kapsüller aynı değil. İç yapıları yakıtın geldiği reaktör tipine göre değişiyor. Bazı kapsüller 12 yakıt demeti alırken, Onkilito için daha büyük EPR yakıtları için tasarlanan kapsüller 4 demet alıyor. Onkalo tamamen genişletildiğinde toplam kapasitesi yaklaşık 6500 ton kullanılmış yakıta ulaşacak. Bu da yaklaşık 3250 nihai bertaraf kapsülü anlamına geliyor. Kapsüller kayaya açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki dikey deliklere indirilecek. Her kapsülün çevresi bentonit adı verilen sıkıştırılmış kil bloklarıyla kaplanacak. Bentonitin önemli bir özelliği var. Suyla temas ettiğinde şişiyor. Yeraltı suyu bir gün yerleştirme deliğine ulaşırsa bentonit suyu emerek genişliyor ve çevresindeki boşlukları dolduruyor. Kapsülün hareket etmesini engelleyen, onu kaya hareketlerinden koruyan ve su akışını son derece yavaşlatan yoğun bir tampon oluşturuyor. Su bentonitin içinden serbestçe akamıyor ancak çok yavaş biçimde hareket edebiliyor. Kapsülü çevreleyen ana kaya da son savunma katmanını oluşturuyor. Kaya hem kapsülleri yüzeyden ayırıyor hem de dışarı çıkabilecek radyoaktif maddelerin hareketini daha da yavaşlatıyor. Fakat sistemin önemli bir sınırı var. Kapsülün çevresindeki sıcaklığın yaklaşık 100 derecenin altında tutulması gerekiyor. Bunun temel nedenlerinden biri bakır değil, bentonit. Kil çok fazla ısınırsa mineral yapısı zamanla değişebilir ve şişme özelliği zarar görebilir. Bu yüzden kapsüller yan yana sıralanmıyor. Aralarında hesaplanmış mesafeler bırakılıyor. Kullanılmış yakıtın ne kadar süre soğutulacağı, hangi kapsüle hangi demetlerin konacağı ve kapsüllerin birbirinden ne kadar uzağa yerleştirileceği termal hesaplarla belirleniyor. Yani yer altındaki tünellerin uzunluğunu belirleyen şey yalnızca kapsül sayısı değil, yakıtın üretmeye devam ettiği ısı. Bu arada bu tarz görünmeyen mühendislik hikayelerini her çarşamba anlatıyorum. Hoşuna gidiyorsa abone olabilirsin. Şimdi devam edelim. Çünkü Onkalo yalnızca bugünün şartlarına göre tasarlanmadı. Henüz yaşanmamış bir buzul çağı da hesaplandı. Şimdi şunu düşünün. Bu kapsüllerin en az 100 bin yıl boyunca güvenli kalması gerekiyor. Peki 100 bin yılda ne olur? Kuzey Avrupa'nın jeolojik geçmişine baktığınızda cevaplardan birini görürsünüz. Buzul çağları gelir. Ve geldiğinde Finlandiya'nın üzerini kilometrelerce kalınlığa ulaşabilen bir buz tabakası kaplayabilir. Bu geçmişte defalarca yaşandı.
Gelecekte tekrar yaşanması da uzun vadeli güvenlik hesaplarının bir parçası. Bu yüzden mühendisler kapsülün karşılaşacağı yükleri ayrı ayrı hesapladı. Yeraltı suyunun oluşturduğu hidrostatik basınç, çevresindeki bentonitin şişme basıncı ve kilometrelerce kalınlığa ulaşabilecek bir buz tabakasının yeraltı suyuna eklediği basınç. Eski temel güvenlik senaryolarından birinde yaklaşık 3 kilometrelik buz tabakası altında kapsülün karşılaşabileceği toplam yük 44 megapascal olarak hesaplandı. Yani yaklaşık 440 bar. Daha sonraki ortak POSIVA ve İsveç tasarım çalışmalarında ise kapsül için 50 megapaskallık teknik dayanım hedefi belirlendi. Bunu somutlaştıralım. Bir otomobil lastiğinin içindeki basınç yaklaşık 2 ila 2,5 bar. Titanik'in enkazı yaklaşık 3800 metre derinlikte ve oradaki su basıncı yaklaşık 380 bar. Onkalo kapsülleri için belirlenen teknik dayanım hedefi ise 500 bar. Yani Titanik'in bulunduğu okyanus tabanındaki basınçtan bile daha yüksek. Ve bu henüz gerçekleşmemiş bir olay için yapılan hesap. Belki on binlerce yıl sonra oluşacak buz tabakasının ağırlığını modellediler. O ağırlığın yeraltı suyuna nasıl aktarılacağını hesapladılar. Sonra dökme demir iç parçayı ve bakır kapsülü buna göre tasarlayıp test ettiler. Mühendislik çoğu zaman geçmişte yaşananlardan ders çıkarır. Burada ise göremeyecekleri bir geleceği hesaplamak zorunda kaldılar. Şimdi videonun başındaki soruya dönelim. Nihai bertaraf işleminin yaklaşık bir 100 yıl sürmesi planlanıyor. Son kapsüller yerleştirildiğinde tüneller, erişim yolları ve dikey şaftlar aşamalı olarak doldurulup mühürlenecek. Yüzeydeki tesisler kaldırılacak ve arazi yeniden düzenlenecek. Peki gelecek kuşaklara ne söylenecek? Burada tehlikeli bir şey olduğunu anlatan dev bir uyarı mı bırakılacak? Yoksa tesisin güvenliği insanların onu hatırlamasına hiç ihtiyaç duymayacak şekilde mi sağlanacak? Bu soru kulağa basit geliyor fakat nükleer atık depolamanın en tuhaf problemlerinden biri. Bilinen en eski yazı sistemlerinden bazıları yaklaşık 5500 yıllık. Giza'daki Büyük Piramit yaklaşık 4500 yıldır ayakta. Onkalo'nun güvenlik değerlendirmeleri ise en az 100 bin yıllık bir zaman ölçeğine uzanıyor. Bu insanlığın yazılı tarihinin yaklaşık 18 katı. O kadar uzun bir süre içinde diller değişebilir, alfabeler kaybolabilir. Bugün kullandığımız semboller bambaşka anlama gelebilir. Radyasyon işareti bile yalnızca 1946'dan beri kullanılıyor. Dünyanın farklı nükleer atık projeleri için çalışan araştırmacılar bu soruya oldukça sıra dışı cevaplar önerdi. Bazıları dikenlerle kaplı rahatsız edici ve kasten çirkin taş araziler tasarladı. Amaç hiçbir yazı kullanmadan yaklaşan kişiye burası güvenli değil hissini vermekti. Gösterge bilimci Thomas Seaborg, bilgiyi ritüeller ve kurumlar aracılığıyla nesilden nesle aktaracak bir tür atom rahipliği fikrini tartıştı. Ve evet, ortaya atılan en tuhaf düşünce deneylerinden biri kedilerle ilgiliydi. Radyasyona yaklaştığında renk değiştirecek kediler yetiştirmek. Ardından bu kedileri masallara, resimlere ve şarkılara yerleştirmek. Böylece gelecekte yaşayan insanlar nedenini bilmeseler bile şu hikayeyi hatırlayacaktı. Kedinin rengi değişirse oradan uzaklaş. Bunlar Onkalo için Finlandiya'nın kabul ettiği resmi planlar değildi. İnsanlığın 100 bin yıl sonrasına nasıl mesaj bırakabileceğini anlamak için ortaya atılan fikirlerdi. Çünkü büyük bir uyarının başka bir tehlikesi var. Tarih boyunca anıtlar insanları uzaklaştırmadı. Çoğu zaman kendilerine çekti. Piramitler yağmalandı, mezar höyükleri kazıldı, gizli odalar özellikle arandı. Burayı kazmayın diyen dev bir yapı yeterince uzun bir zaman sonra şöyle anlaşılabilir. Burada değerli bir şey saklanıyor. Finlandiya tesis kapatıldığında yüzeyde dev dikenler, anıtlar ya da geleceğe seslenen görkemli uyarı yapıları inşa etmeyi planlamıyor. Fakat bu tesisin bütün kayıtlarının yok edilmesi anlamına gelmiyor. Konumu ve içeriğiyle ilgili bilgiler arşivlerde korunacak.
Gelecekte bu bilgiyi nasıl aktaracaklarına ise sonraki kuşaklar karar verecek. Asıl amaç onkoloyu gizlemek değil. Onun güvenliğini insanların hatırlamasına muhtaç bırakmamak. Bir gün kayıtlar kaybolsa, diller değişse, hatta insanlar orada ne olduğunu tamamen unutsa bile, yer altındaki kapsüllerin güvenli kalmaya devam etmesi gerekiyor. İnsanlık binlerce yıl boyunca hatırlanmak için anıtlar dikti. Onkolo ise hatırlanmak zorunda kalmadan görevini sürdürebilecek şekilde tasarlandı. Peki proje hangi aşamada? Ağustos 2024'te POSIVA gerçek atık kullanılmayan nihai bertaraf denemelerine başladı. Amaç bütün sistemi baştan sona sınamaktı. Yakıtın kabul edilip kapsüle yerleştirilmesinden, kapsülün kaynakla kapatılıp 430 metre aşağıya indirilmesine kadar bütün süreç denendi. Taşıma araçları, bentonit bloklarını yerleştiren makineler ve tünellerdeki uzaktan kontrollü ekipmanlar gerçek çalışma koşullarına mümkün olduğunca yakın biçimde test edildi. Ve 4 Ağustos 2026'da Finlandiya'nın Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu SUTUK, yıllardır beklenen değerlendirmesini açıkladı. Kuruma göre tesis, nükleer ve radyasyon güvenliği açısından işletme lisansı verilmesi için gereken şartları karşılıyor. Başka bir ifadeyle SUTUK, güvenlik açısından lisans verilmesine engel bulunmadığını bildirdi. Bu, Finlandiya hükümetinin kararından önce aşılması gereken son büyük düzenleyici eşiklerden biriydi. Fakat tesis henüz işletme lisansını almış değil. Nihai kararı Finlandiya hükümeti verecek. Ekonomi ve İstihdam Bakanlığı lisansla ilgili karar teklifini 2026 sonbaharında hükümete sunabileceğini açıkladı. Lisans verilse bile gerçek kullanılmış yakıtların yerleştirilmesi hemen başlamayacak. SUTUK, önce son devreye alma denetimini gerçekleştirecek ve tesisin güvenli işletmeye hazır olduğunu sahada doğrulayacak. POSIVA'nın hedefi 2026'nın sonuna kadar nihai bertarafa başlamak için hazır hale gelmek. Yani dünyanın ilk kalıcı kullanılmış nükleer yakıt deposu, muhtemelen tam da bu videoyu izlediğiniz günlerde son engellerini aşıyor. 40 yılı aşkın süredir hazırlanan proje artık bir mühendislik fikri olmaktan çıkıp gerçek bir işletmeye dönüşmek üzere. Onkolo'nun toplam tasarım kapasitesi yaklaşık 6500 ton kullanılmış yakıt. Yer altındaki depo genişledikçe yaklaşık 3250 kapsül yerleştirilecek. Sistemin tamamı yaklaşık 2 kilometrelik bir yeraltı alanına yayılabilecek. Nihai bertaraf işlemi ise yaklaşık 100 yıl sürecek. Fakat ilk işletme lisansı bütün bu kapasiteyi tek seferde kapsamıyor. POSIVA, Okilito için kullanılmış yakıtlarının tamamı için ileride yeni bir işletme lisansına başvurmayı planlıyor. Yani 4 Ağustos kararı projenin sonu değil, ilk gerçek kapsülün yer altına indirilmesine açılan kapı. Fakat burada durup dürüst olmamız gereken bir nokta var. Hiç kimse 100.000 yıl sürecek bir deneyi başından sonuna kadar gerçekleştiremez. Bakır'ın çok uzun zaman boyunca yer altında nasıl davranacağı laboratuvar deneyleri, doğal örnekler ve bilgisayar modelleriyle tahmin ediliyor. Bazı araştırmacılar oksijensiz ortamda bile bakır korozyonunun beklenenden hızlı gerçekleşebileceğini savunuyor. POSIVA ve İsveçli ortakları ise derin yeraltı koşullarında korozyonun kapsülün güvenliğini tehlikeye atmayacak kadar yavaş olacağını hesaplıyor. Buzul çağları ile ilgili değerlendirmeler de modellere dayanıyor. Gelecekteki buz tabakasının tam olarak ne zaman oluşacağını, ne kadar kalınlaşacağını ve yeraltı suyunu nasıl değiştireceğini kesin biçimde bilmek mümkün değil. Bu yüzden sistem tek bir kusursuz bariyere güvenmiyor. Yakıtın seramik yapısı, dökme demiri ve bakır kapsül, bentonit tampon ve yaklaşık 430 metre kalınlığındaki kristalin anakaya. Bir katman görevini tam olarak yerine getirmese bile diğerlerinin çalışması amaçlanıyor. Nükleer atık için kusursuz bir seçenek olmayabilir. Buradaki amaç kusursuzluğu vaat etmek değil. İnsan gözetimine sürekli ihtiyaç duyan geçici depolardan daha güvenli ve daha kalıcı bir çözüm oluşturmak. Şimdi bir adım geri çekilip ne yapıldığına bakalım.
İnsanlık yaklaşık 1,9 milyar yıllık kayanın 430 metre altına iniyor. Kullanılmış nükleer yakıtı seramik yapısının içinde tutuyor. Onu dökme demirden bir iç parçaya yerleştiriyor. Etrafını 5 santimetre kalınlığında bakırla kaplıyor. Kapsülü şişen bentonit kilinin içine indiriyor. Ve bütün sistemi eski kristalin ana kayasının ortasına yerleştiriyor. Henüz gerçekleşmemiş bir buzul çağının oluşturacağı basıncı hesaplıyor. Tünelleri yakıtın yüzlerce yıl boyunca üreteceği ısıya göre planlıyor. Son kapsüller indirildiğinde geçitleri doldurup şafları mühürlüyor. Yüzey tesislerini kaldırıyor. Ve yapıtın güvenliğini insanların onun hatırlamasına bağlı olmaktan çıkarıyor. Onkalo'nun başarılı sayılması için herkesin onun yerini sonsuza kadar bilmesi gerekmiyor. Tam tersine. İnsanlık onu bir gün tamamen unutsa bile güvenli kalması gerekiyor. Mühendislik tarihindeki hemen her büyük yapı görülmek ister. Köprüler, kuleler, barajlar, stadyumlar. Hepsi insan gözü için tasarlanmıştır. Bu yapı değil. Onkalo işini doğru yaparsa yer altında sessizce duracak. İnsanların günlük hayatında hiçbir yeri olmayacak. Turistler kapsüllerin yanına inmeyecek. Hiç kimse bakım yapmak için depolama tünellerine girmeyecek. Ve bir gün adı bile unutulsa görevi devam edecek. Çernobil'de insanlık bir felaketin üzerini kapatmaya çalıştı. Yıkılmış reaktörün çevresine dev bir kemer inşa ederek kendine yaklaşık 100 yıl kazandırdı. Burada ise ortada bir kaza yok. Finlandiya daha felaket yaşanmadan 100.000 yıl sonrasını düşünerek bir yapı inşa ediyor. İkisi arasındaki fark şu: Çernobil bir özürdü, Onkalo bir söz. Ama tuhaf bir söz. Çünkü onu verdiğimiz insanlar henüz doğmadı. Bizi tanımayacaklar. Dilimizde tek bir kelime bile konuşmayabilirler. Ve kendilerine böyle bir söz verdiğimizi belki hiçbir zaman öğrenmeyecekler. 100.000 yıl sonra o ormanın altında bakır kapsüller olabilir. Üstlerinden buzullar geçebilir, deniz çekilebilir. Diller, sınırlar ve devletler değişebilir. Fakat sistem görevini yerine getirirse bizden geriye kalan en önemli şey bir anıt olmayacak. İnsanlık her şeyi unutsa bile güvenli kalmaya devam eden bir kapı olacak. Onkalo'da bir yapıyı 100.000 yıl kendi başına ayakta kalsın diye tasarladılar. Haftaya ise ayakta kalmak için her gün beslenmesi gereken bir yapıya gidiyoruz. 40 yıldır altına aralıksız çimento pompalanıyor. Durdurulursa çöküyor. Peki, bir barajı sonsuza kadar beslemek zorunda kalıyorsanız, o baraj hala sizin kontrolünüzde midir? Haftaya çarşamba Musul Barajı. Görüşmek üzere.